Merhaba dostlarım. Bir başka film bilinmeyenlerinde yine sizlerleyim. Sıradaki filmimiz Freddy gibi ikonik hale gelmiş Jason Voorhees karakteriyle nam salmış ve birçok korku filmine ilham kaynağı olmuş 13. Cuma filmidir. Kısa bir hatırlatmayı sizlerle paylaşmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Bundan sonra video yayınlanacağı gün akşam saat 9'da olacaktır. Bir diğer hatırlatma da yerli filmlerin araştırılması uzun sürdüğü için 2 haftada bir yayınlama kararı almıştık. Gidişat aynen bu şekildedir. Bir hafta 2 yabancı film yapıyoruz, diğer hafta bir yabancı bir yerli film yapıyoruz. Videonun yayınlandığı gece sıradaki video için anket başlatıyorum ve sizler sayesinde çoğunluk hangi film olursa ona yoğunlaşıyorum. Anket 2 gün sürüyor. Şimdi çayınız ve kahveniz hazırsa iyice arkanıza yaslanın. Film hakkında bilinmeyenler videosu başlıyor. Film geçmişte korkunç bir trajedi yaşamış olan Crystal Lake kampında geçer. Bu kamp Jason Voorhees adında bir çocuğun gölde boğulmasıyla ünlenmiştir. Çocuğun ölümünün ardından kamp uğursuzluklarla anılmaya başlar ve çeşitli cinayetler gerçekleşir. Yıllar sonra kamp yeniden açılmaya karar verilir. Bir grup genç kamp çalışanı Crystal Lake kampına gelir ve kampı yeniden faaliyete geçirmek için hazırlıklara başlarlar. Ancak kısa süre içinde orada yalnız olmadıklarını anlarlar. Kampın açılma girişimi sırasında gençler bilinmeyen bir katil tarafından tek tek avlanmaya başlarlar. Gençlerin çoğu farkında olmadan kampın karanlık geçmişiyle yüzleşmeye başlar. Katil büyük bir gizemle hareket eder ve izleyiciye kimliğini açık etmez. Kampın sakinleri birer birer korkunç ve şiddetli şekillerde öldürülürken hayatta kalanların korkuları artar. Peki bu etkileyici ve bir ikon haline gelmiş karakterin doğuşunu sergileyen ilk film 13. Cuma hakkında kamera arkasında bizleri neler bekliyor? Gelin birlikte bir bakalım. Sen saygıdeğer dostum, ben Crystal Lake kampına girişimi yaptım. Sen de şöyle buyur. Film başta kan kampında uzun bir gece adıyla anılıyordu. Ancak yönetmen Sam Cunningham daha çarpıcı bir isim arayışındaydı. 13. Cuma fikri aklına geldiğinde hemen isim haklarını güvence altına almak için bir gazete reklamı bile verdi. İsim o kadar etkileyici ve uğursuzdu ki filmin kaderini tamamen değiştirdi. 13. Cuma son derece düşük bir bütçeyle çekildi. Filmin bütçesi sadece $550.000 civarındaydı. Ancak dünya genelinde 60 milyon dolar gibi devasa bir gişe başarısı elde etti. Bu korku filmleri için büyük bir dönüm noktasıydı ve hemen ardından seri devam filmleri yapıldı. İlk filmin başarısı düşük bütçeli korku filmlerinin gişede başarılı olabileceği düşüncesini de sinema endüstrisine kazandırdı. Yönetmen Sam aslında filmle ilgili büyük beklentileri olmayan biri olarak görülüyordu. Filmi çekmeye başlarken bu kadar büyük bir fenomen yaratacağının farkında değildi. Çoğu kişi Jason'ı serinin ana katili olarak bilse de ilk filmde asıl katil Jason'ın annesi Pamela Voorhees'tu. Jason karakteri daha çok flashback sahnelerinde küçük bir çocuk olarak görünür. Filmin birçok sahnesinde kullanılan mavi tonlamalar dikkat çekicidir. Bu tonlamalar özellikle gece sahnelerinde belirgin hale gelir. Yönetmen atmosferi daha karanlık ve tehditkar hale getirmek için bu renk paletini tercih etti. Bu teknik filmin düşük bütçesine rağmen daha dramatik bir hava yaratılmasına yardımcı oldu. Jason'ın popülerliği serinin ilerleyen filmlerinde artmış ve özellikle ikonik hokey maskesiyle korku dünyasında efsane haline gelmiştir. Filmin şiddet ve korku sahneleri o dönemde oldukça etkileyici bulundu. Bunun büyük bir sebebi
Tom Savini gibi ünlü bir makyaj sanatçısının projeye dahil olmasıdır. Savini, Dawn of the Dead gibi filmlerdeki başarısıyla tanınan bir isimdi. Savini, Pamela Voorhees'un başının kesildiği final sahnesini yaratmak için oldukça yaratıcı teknikler kullandı. Bir manken kafası kullanarak ve hızlı kamera çekimleriyle sahne gerçekçi göründü. Hatta Pamela Voorhees'un başının kesildiği sahnede kullanılan sahte kafa, Tom Savini'nin yardımcısının kafasının bir kopyasıydı. Tom Savini oldukça kısıtlı bir bütçeyle çalışıyordu. Ancak bu durum onu yaratıcı olmaktan alıkoymadı. Filmdeki ölüm sahnelerinin çoğunu gerçekçi göstermek için basit ev malzemeleri kullanarak yaratıcı çözümler geliştirdi. Örneğin Kevin Bacon'ın ölüm sahnesinde kullanılan kan fışkırması aslında bir akvaryum hortumunun bir kişinin ağzıyla üflemesiyle yapıldı. Ayrıca Savini, Jason'ın suda Alice'i yakaladığı sürpriz son sahneyi çok yaratıcı bir makyajla hazırladı. Bu sahne izleyicileri şok etmişti. Pamela Voorhees karakterini canlandıran Betsy Palmer senaryoyu ilk okuduğunda rolü reddetmişti. Ancak araca ihtiyacı olduğundan ve filmin maaşı ve ihtiyacı karşılayacağı için sonunda teklifi kabul etmişti. Palmer filmin başarılı olacağını düşünmemiş ve ona göre kalitesiz bir korku filmi gibi gelmişti. Ancak film çıktığında bir kült klasik haline geldi. Pamela Voorhees karakterini canlandıran Betsy Palmer film hakkında olumsuz düşüncelere sahipti. Film çıktığında ve büyük bir başarı kazandığında Palmer çok şaşırmıştı ve karakterinin bu kadar popüler olacağını beklemiyordu. Filmde geçen bir ses vardır. Filmin en ikonik unsurlarından biri olan bu ürkütücü ses efekti besteci Harry Manfredini tarafından tasarlandı. "Kill her mommy, onu öldür anne" repliğinden esinlenerek "ma ma ma" şeklinde bir ses efekti yarattı. Bu ses efekti film boyunca Jason'ın yaklaştığını ima etmek için kullanıldı ve izleyiciye sürekli bir tehlike hissi verdi. Film müziklerini yapan Harry Manfredini filmin gerilim dolu atmosferine büyük katkıda bulundu. Ancak ilginç olan filmde sadece gerçek bir tehlike anı olduğunda müzik kullanmasıydı. Manfredini karakterlerin sadece tehlike altında olmadıkları anlarda müzik kullanmamaya özen gösterdi. Bu sayede müzik tehlikenin yaklaştığını hissettiren bir araç haline geldi. Yönetmen John Carpenter'ın 1978'de büyük başarı elde eden Halloween filminden ilham aldı. Cunningham basit ama etkili bir korku filmi çekmenin peşindeydi. Ancak Halloween'da Michael Myers katilinin motivasyonu bilinmezken 13. Cuma'da Pamela Voorhees'un intikam hırsı filmin merkezinde yer alıyordu. Yönetmen korku filmi yapmaya çok hevesli değildi. İlk başta daha maceraya dayalı bir gençlik kampı hikayesi düşünülüyordu. Ancak korku filmlerinin yükselişi ve John Carpenter'ın Halloween ile elde ettiği büyük başarı yönetmeni korku türüne yönlendirdi. Bunun sonucunda gençlik kampı teması korku unsurlarıyla birleştirildi. Filmde geçen Crystal Lake kampı aslında New Jersey'deki Camp Nobisco adlı bir izci kampında çekildi. Bu kamp hala aktif bir kamp ve filmden bu yana korku hayranlarının ziyaret ettiği popüler bir turistik yer haline geldi. Jason karakteri filmdeki kadar kurgusal bir figür olmayabilir. Senarist Victor Miller, Jason karakterini yaratırken New Jersey'deki gerçek bir kamp gölünde boğulan bir çocuğun hikayesinden esinlenmiştir. Crystal Lake de bu gerçek hikayeden ilham alınarak yaratılmıştır. Kevin Bacon filmde Jack karakterini canlandırdı ve bu rol genç aktörün kariyerinin ilk basamaklarından biri oldu. Ancak Bacon film hakkında çok fazla konuşmaz. Çünkü onun için sadece bir başlangıç rolüydü. Yine de Bacon'ın boğazının altından bir okla öldürüldüğü sahne film tarihinin en unutulmaz ölüm sahnelerinden biri olarak anılır. Pamela Voorhees'un karakteri yalnızca bir hayal ürünü değildi. Yazar Victor Miller
Pamela karakterini yaratırken gerçek hayatta karşılaştığı aşırı korumacı annelerden ilham aldığını söylemiştir. Oğlu Jason'ın ölümünden sonra deliliğe kapılan bir annenin intikam hırsıyla hareket etmesi, Miller'ın korkutucu bir anne figürü yaratma çabasıydı. Betsy Palmer, karakteri Pamela Voorhees'un psikolojisini anlamak için derinlemesine bir araştırma yaptı. Rolüne hazırlanırken karakterin intikam arzusunu ve oğlunun ölümüne duyduğu saplantıyı daha iyi anlamak amacıyla akıl sağlığı üzerine makaleler okudu. Bu onun karaktere gerçekçi ve tehditkar bir hava katmasını sağladı. İnanılması zor olabilir ama 13. Cuma Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Genellikle sanat filmlerine yer verilen festivalde bu film büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Bu gösterim filmin uluslararası ün kazanmasına katkıda bulunmuştu. 13. Cuma serisinin sonraki filmlerinde Jason bir hayalet, zombi ya da doğaüstü bir varlık gibi canlandırılsa da ilk filmde aslında tamamen ölü bir çocuktu. Serinin sonraki filmlerinde Jason'ın doğaüstü şekilde geri dönmesi onu bir korku ikonuna dönüştürse de ilk filmde annesi Pamela Voorhees asıl katildi. Bu serinin tonunu büyük ölçüde değiştiren bir olaydı. Film şiddetli sahneleri ve cinsel içeriği nedeniyle bazı ülkelerde sansürlenmiş veya yasaklanmıştır. Özellikle İrlanda ve bazı İngiliz bölgelerinde film tam haliyle gösterime giremedi. Bu sansürler filmin tartışmalı doğasını daha da körükledi ve film korku severler arasında daha çok ilgi çekti. Alice karakterini canlandıran Adriana King, filmin gişe başarısının ardından beklenmedik bir şekilde bir takipçi tarafından rahatsız edilmeye başlandı. King bu olaydan çok etkilendi ve yaşadığı korkutucu deneyim nedeniyle uzun süre oyunculuk kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Bu olay onun sinemadan uzak kalmasına neden olan kişisel bir travma sebebi olmuştur. 13. Cuma özellikle genç kadın karakterlerin öldürüldüğü sahneler nedeniyle feminist çevreler tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Filmde cinselliğini özgürce yaşayan karakterlerin öldürülmesi ve bunun izleyicilere ahlaki bir ders gibi sunulması dönemin feminist eleştirmenleri tarafından cinsiyetçi bulunmuştu. Ancak bazı eleştirmenler Pamela Voorhees gibi güçlü bir kadın katil figürünün korku sinemasında devrim niteliğinde olduğunu savundu. Film o kadar hızlı çekildi ki prodüksiyon sadece 28 gün sürdü. Çekimler Haziran 1979'da başlayıp Temmuz'da sona erdi. Bu kadar kısa bir süre içinde bir klasik yaratılmış olması büyük bir başarıdır. Film çok düşük bir bütçeyle çekildiği için yapım ekibi ve oyuncular bazı sahneleri izinsiz olarak çekmek zorunda kaldı. Örneğin bazı gece çekimlerinde çevredeki izinler alınmadığı için gizlice çekim yapıldı. Bu sahnelerde olası polis müdahalelerine karşı oldukça hızlı hareket edildi. Filmin sürpriz son sahnesinde Jason'ın gölden fırlayıp Alice'i suya çektiği sahne orijinal senaryoda yoktu. Bu fikir daha sonra çekimler sırasında eklenmiş ve filmi izleyenleri şoka uğratan en etkili sahnelerden biri haline gelmiştir. Jason'ın ilk tasarımı filmin sonundaki ürkütücü göl sahnesi için oldukça önem taşıyordu. Ancak ilk denemeler yeterince korkutucu bulunmadı. Tom Savini, Jason'ın yüzünü daha deforme ve korkunç hale getirmek için saatlerce çalışarak nihai görünümü oluşturdu. Filmin şok edici sonunu destekledi. Bu sahnede Alice gerçekten bir gölün içinde değil, büyük bir su tankının içinde çekim yaptı. Bu sahnenin su altında ve hava şartlarına bağlı olmadan çekilmesi daha güvenli ve yönetilebilir olduğu için tercih edildi. Ancak izleyiciler bu farkı asla anlamadı.
Genç Jason'ı oynayan Ari Lehman'ın bu sahne için özel bir makyajla hazırlanması sadece birkaç saat sürdü. Aslında Lehman'ın gölden fırladığı sahne tamamen tek bir çekimde gerçekleştirildi. Çünkü göl dediğimiz su tankı suyu çok soğuktu ve yeniden çekim yapma imkanı asla yoktu. Jason'ın küçük halini canlandıran Ari Lehman bu rolden sonra oyunculuk kariyerine devam etmedi. Ama Jason Voorhees adıyla anılmaya devam etti. İlginç bir şekilde Lehman daha sonra bir punk rock müzik grubunda çalmaya başladı ve grubunun adını First Jason koydu. Jason karakterinin filmdeki ilk görünümlerinden esinlenerek bu adı seçmişti. Evet dostlar, bilinmeyenler bu şekildeydi. Filmin gerçek bir olayı yok fakat 13. Cuma yani 13 rakamıyla ilgili sizlere çok tuhaf bilgiler aktarmak istiyorum. 13. Cuma'nın uğursuz kabul edilmesi kökleri tarih öncesi çağlara dayanan çok eski bir batıl inançtır. Hem 13 sayısı hem de Cuma günü farklı kültürlerde ve tarihsel olaylarda uğursuz olarak kabul edilmiştir. Bu iki unsurun bir araya gelmesi uğursuzluk kavramını pekiştirmiştir. Batı dünyasında 13 sayısı uzun zamandır uğursuz kabul edilmiştir. Özellikle Hristiyanlık inancında bu sayı son akşam yemeği ile ilişkilendirilir. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son yemeğinde masada 13 kişi oturuyordu ve 13. kişi olarak bilinen Yahuda İsa'ya ihanet eden kişiydi. Bu nedenle 13 sayısı kötü olayların habercisi olarak görülür. 12'nin mükemmelliği pek çok kültürde 12 sayısı mükemmel bir sayı olarak kabul edilir. 12 ay, 12 burç, 12 saat gibi düzenli sayısal sistemler 12'yi tamlık sembolü olarak yapar. 13 sayısı ise bu düzeni bozan bir sayı olarak görülür. Bu nedenle kaos ve düzensizliğin simgesi haline gelmiştir. Cuma günü Hristiyanlıkta kötü olayların yaşandığı günlerden biri olarak kabul edilir. İsa'nın çarmıha gerildiği günün Cuma olduğu düşünülür. Bu nedenle bugün uğursuzlukla ilişkilendirilmiştir. 14. yüzyıl Avrupa'sında kara veba salgınının bazı kaynaklara göre bir cuma günü başlaması da bu uğursuzluk inancını pekiştirmiştir. Kara veba o dönemde milyonlarca insanın ölümüne neden olan büyük bir felaketti. 13. Cuma gününün uğursuzluğuna dair en bilinen tarihsel olaylardan biri 13 Ekim 1307 tarihinde yaşanmıştır. O gün Fransa Kralı 4. Philip Papa'nın da yardımıyla tapınak şövalyelerini tutuklamış ve bu dini askeri tarikatı feshetmiştir. Tapınak şövalyeleri işkenceye uğramış, öldürülmüş veya idam edilmiştir. Bu olay 13. Cuma'nın kötü bir gün olarak anılmasına yol açmıştır. İskandinav mitolojisinde de 13 sayısının uğursuz olduğuna dair inançlar vardır. En bilinen hikayelerden biri tanrıların bir ziyafetinde Loki adındaki hilekar tanrının 13. konuk olarak gelmesidir. Loki'nin gelişiyle birlikte kargaşa başlar ve sonuç olarak sevilen tanrı Baldur öldürülür. Bu hikaye 13 sayısının felaket getirdiği inancını güçlendiren bir efsanedir. 13 sayısına karşı duyulan bir yaygın korkunun bilimsel bir adı da vardır. Triskaidekafobi. Özellikle Batı kültüründe 13 sayısından kaçınmak o kadar yaygın hale gelmiştir ki bazı otellerde 13 numaralı oda bulunmaz. Binalarda 13. kat atlanır ve uçaklarda 13 numaralı koltuk olmaz. Bu gibi davranışlar 13 sayısına olan korkunun ne kadar derin olduğunu gösterir. Her kültürde 13. Cuma aynı derecede uğursuz sayılmayabilir. Örneğin İspanya ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde uğursuz gün aslında salı günüdür. Bu ülkelerde 13. salı batıl inançlara göre kötü olayların olacağı bir gün olarak kabul edilir. İtalyanlar ise 13 sayısından çok 17 sayısını uğursuz olarak görürler. İşte bu kadar dostlar. Videoyu sabırla buraya kadar izleyenlere sonsuz sevgilerimi yolluyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.
Ayrıca bana katıl butonundan çok ufak bir destekle kanalın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Çünkü kanalın gelişmesi demek sizlere daha iyi videolar sunmam demektir. Bir sonraki bilinmeyenler videosunda görüşmek üzere. Ben Kapital Burak.